Cemku'nun Büyük Tokyo Rehber adlı videosuna hoş geldiniz. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Japonya'dayız, Tokyo'dayız. Görüp görebileceğiniz en büyük Tokyo Rehber videosuyla karşınızda. Hadi bakalım. Ya Allah. Bir senenin ardından videoyla karşınızdayım. Rehber videosu. Bu sefer size Tokyo'da kendi telefondan çektiğim için gösteremiyorum. Haritamı göstereceğim. Japonya'da uzun senelerdir yaşayan, baştan sona gezmiş, girip çıkmadığı yer kalmayan biri olarak şimdi size Google Maps haritamı veriyorum. Nasıl veriyorum? Butik yerler, girilmemiş çıkılmamış yerler, bilinmeyen yerler, turistik yerlerdeki nokta atışlar, hepsine değineceğiz. Bu sefer sadece Tokyo üzerinde bir video olacak. Tokyo'ya geldiğinizde nerede kalalım? Nereye gidelim? Ne yiyelim? Ne içelim? Tek kişi gelenler, çift gelenler, aileyle gelenler, çocukla, çolukla, grupla gelenler, herkese hitap edecek şekilde bütün tuşlara basmaya çalışacağım. Bir kez bu kadar detaylı bir video göreceksiniz. Tokyo devasa bir metropol arkadaşlar. Dünya üzerindeki en kalabalık metropollerden bir tanesi. Bir rehber gözüyle sizlere o yerleri, bilgilerimi açıklayıcı bir biçimde anlatacağım. Videoyu sona kadar izleyin. Sonda da bazı sorulara cevap vereceğim ve tamamıyla Tokyo hakkında, ama Tokyo'nun bir kısmını anca anlatabileceğim. Yani bugün anlatacağım şey %1. Ama o kadar detaylı olacak ki diyeceksiniz ki biz bu videoyu neden daha önce izlemedik? Çünkü çekilmedi. Oturduğun yerden video çekerek bakalım nasıl olacak. Binlerce insan geldi, gezdirdim. Tokyo'dayız. Büyük Tokyo Rehber videosu ve bir kitap haline de getirmeye çalışıyorum. O biraz daha sürecek. Biraz zaman var. Çok güzel bir Cemku'nun Japonya hikayesi. Onu daha sonra paylaşacağım. Geçen gün şöyle bir oturdum. Haritama şöyle bir baktım. Şöyle bir durdum. Tırnak içerisinde. Ulan dedim, ne kadar yere girip çıkmışım. Böyle bir hesap yaptım. Bayağı para harcamışım. Nasıl bir deneyim bu Japonya'da abi, Tokyo'da. Simülasyon gibi keşfediyorsun, bir yer açılıyor. Keşfediyorsun, bir yer açılıyor. Bir yer açılıyor ve bir gittiğin yere birden fazla kere gidebiliyorsun. Çok ilginç yerler var. Gerçekten çok ilginç yerler var. Daha önce Türkiye'yi, bizim insanımız görmediği şeyleri bir köşeye bırakıyorum. Avrupalı, Amerikalı, işte Kanadalı, Avustralyalı, farklı milletlerdeki insanların da görmediği enteresan, sadece Japonya'ya özel yerler var. Bilmeyenler için ben Japonya'yı baştan sona bisikletle gezdim ve haritam ateş böceği gibi. Bazen bana diyorlar, bunu bir kitap haline getir, hepsini yaz, insanlara sun. Kore'de var mesela. Kore'yi de baştan sona bisikletle gezdim yakın dönemde. Dünyanın en kalabalık tren hattının olduğu yerdeyiz arkadaşlar. Shinjuku bölgesiyle başlıyoruz. Bölge bölge anlatacağım. İlk önce Shinjuku'dan başlayacağız. Daha sonra aşağı doğru Harajuku, Shibuya, Roppongi, Ginza derken yerel öğrenlerle birlikte Asakusa'ya kadar çıkacağız ve sona doğru sizlerden gelen birkaç soruya da toplu halde cevap verip en sonunda videoyu bitireceğiz. Akış bu. Bölge bölge anlatacağım için şurada yemek yiyebilirsiniz derken burada pavyona gidebilirsiniz. Burada klaba gidebilirsiniz. Şurada ramen yiyebilirsiniz. Teppanyaki yiyebilirsiniz. Bölge özelinde olacağı için biraz o gözle bakın. İçinde karışık olacak ama onu toparlayacağım. Bir şekilde toparlayacağım. İlçe ilçe. Tokyo'nun ilçelerini açıklayacağım size. Dünyanın en kalabalık tren ağının olduğu yerdeyiz arkadaşlar. Shinjuku. Benim için Tokyo'nun merkezi Shinjuku'dur. Neden Shinjuku? Çünkü Narita'dan ya da Haneda havalimanından gelecekseniz öncelikle Shinjuku'da otogar var. Tokyo otogarı var. Japonya'nın neresine giderseniz gidin buradan kalkan otobüsler var. Aynı zamanda Narita Express de geliyor. Haneda'dan gelirseniz otobüsler de geliyor, tren de geliyor. Burası hem aktarma yeri olduğu için yerin 4 kat altına kadar inen inanılmaz bir tren ağına sahip. Benim burayı çözmem okula geldiğim zamanlarda Japonya Dil Okulu'nda 1,5 ayımı aldı. Yani burayı çözen bordo bereli diyebilirim ilk başta. Çünkü içerisinden çıkmadan otele erişim var, yeme içme alanlarına erişim var, her yere erişim var. Saatlerce içerisinde gezebilirsiniz. Bir tren istasyonu ne kadar büyük olabilir ki diye soracak olursanız girince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ayrıca içinde daha turistlerin daha tam çözemediği department store'lar var. Buraların içlerinde yeme içme, tatlı tuzlu, çikolata, işte hediyelik eşya tarzı şeyler alınabilir. Dışarıdaki bazı yerlere göre kalite çok iyi. Çünkü sadece buraya bir girdiğinizde department store'lar, burayı unutmayın, department store'lar büyük tren istasyonlarının içlerinde oluyor ve çok kaliteli şeylere denk gelebiliyorsunuz. Ben hediyelik eşya alırken açıkçası bu Shinjuku Department Store'a giriyorum. Keiyo, hatta Keiyo Department Store. Ülkenin bu denli bir Türk turizm akışında olması benim için
güzel bir şey. Yani okulunun, mesleğini okuduğum şeyin kendi insanımıza faydalı olduğunu görmek, anlatamam size, anlatamam. Çok güzel insanlarla tanıştım. Japonya'yı tanıttım. Çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Olmaya devam ediyor. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Uzun lafın kısası. Ya kardeşim sen bunu geç. Size anlat diyenler olacak. Anlatayım abi. Şimdi Shinjuku'da nerede kalabiliriz? Japonya'da genel olarak büyük tren istasyonlarında yakın bir yerde olursanız, otel olarak alırsanız, ki çoğu yerde hep böyle düzenliler, kafanız rahat eder. Onu baştan söyleyeyim. Benim için Tokyo'da en merkezi otel için konaklama önerisini yazabilirsiniz. Shinjuku istasyonu. Shinjuku istasyonun çevresi çok büyüktür. Shin-Okubo, Korean Town'a kadar, Kore bölgesine kadar giden böyle 2-3 kilometrelik bir alan. Aynı zamanda Airbnb evlerine de bakabilirsiniz. Bunun çevresinde ortalama söyleyeyim size 5 ile 10 kilometre arasında Shinjuku istasyonuna yakın bir yerde kalırsanız zaten metro istasyonları çok fazla sayıda etrafta. Rahat ederseniz. Shinjuku merkezidir. 24 saat yeme içme alanına ulaşım var. İşte Don Quixote, Don Quixote var mesela. 24 saat açık alışveriş yeri. Gece bir gidiyorsunuz, insan yok. Tax free ile alışveriş yapıyorsunuz. Ne kadar büyük bir kolaylık değil mi? İnsan yaşamını kolaylaştıran. 7-Eleven'lar, Family Market'ler, bunlar hiç girmiyorum. Bunlar Japon'un her yerinde var. Bu arada 7-Eleven'ın kurucusu Japon, hayatını kaybetti. Toprağı bol olsun diyoruz. Çok büyük kolaylık ya. Gecenin bir vakti tatlı, tuzlu, sıcak, soğuk her şeye erişim var. Alternatif daha vereceğim. Tokyo istasyonu çevresi. Benim için Tokyo'da bir Shinjuku, bir Tokyo istasyonu çevresi kalacak yer önerisidir arkadaşlar. Bu iki yeri not edebilirsiniz. Tabi bu yerler çok büyük olduğu için Booking.com'dan, Expedia'dan, Agoda'dan haritayı açıp civar yerlerde bakabilirsiniz. Shinjuku bölgesinde ne yenir? Yeme içme Japonya'da ilgisi olanlar için derya deniz. Deniz derya. Japonya'da yeme içme aslında başlı başına bir sanat. Adamlar pilavın üzerine bile Pikachu karakter, anime figürü çıkarıyorlar. İş yerlerinde hala böyle bir kapla kacakla bizdeki sefer tasıyla gitme var. Çocuklar zaten beslenme çantasına hep böyle şekilli mekilli bir şeyler koyup olabildiğince yemek yiyorlar ama ayrı bir sanat yapıyorlar benim gördüğüm. Bizim de gittiğimiz, denk geldiğimiz çok güzel yerlerden bir tane kaiten sushi deriz. Banttan giden sushiler. Bunun için iki tane öneri yapacağım. Bir sushiro, bir de kura. Tatlı, tuzlu, çiğ, bir de pişmiş. Çocuklar için de seçenekler var. Ortalama birkaç dolara Tokyo'nun merkezinde karides yiyorsunuz, kalamar yiyorsunuz, yengeç yiyorsunuz. Bak birkaç dolara ve fiyat düşük olmasına rağmen, şimdi Türkiye ile karşılaştıracaksınız. Ucuz olmasına rağmen diyebilirsiniz ya başımıza bir iş mi gelecek? Ben bütün Japonya'yı gezdim. Sadece güney kısmında bisikletle gezerken yedikten sonra böyle bir istifra olmuştu. Yani düşünün 10 senede bir kere. Yeme içme sushi ile başladık. Pişmiş de var, çiğ de var bu arada. Japonların özellikle ton balığı, bluefin, mavi yüzgeçli orkinos çiğ gelmez. Tavsiye ederim hassasiyet varsa. Onu da söyleyeyim. Hassasiyet demişken, hassasiyeti olanlar için tabii birçok insan geliyor buraya. Japonya'nın içerisinde domuz eti kullanımı çok yaygın. Mesela ramen. Ufak bir Cem Kun'la Wikipedia köşemizde bugün ramen bir Japon yemeği değil arkadaşlar. Çin'den gelme bir şey. İşlerinde genelde domuz eti kullanıyorlar. Çıkan su da domuzun kemiğinin kaynatılması sonucu çıkan suyu onun içine koyuyorlar. Derseniz ki helal ramenler var mı? Var. Bu Gyumon diye böyle helal restoranlar falan var. Fakat restoranı geçiyorum. Şöyle bir öneri yapacağım. Bakın. Şu. Bunu nereden alabilirsiniz? Tabii ki ChatGPT'ye sorsanız, Google'a girseniz, internet çağındayız baksanız bir sürü öneri çıkar. Fakat Japonya'da Tourist Information, turist bilgi ofisleri çok fazla. Edirne'den Kars'a her bölgesinde, köyünde bile adamların turizm ofisi var. Gidin etrafta hangi esnaf ne satıyor? Bütün önerileri bakın şunu öyle bir yapmışlar ki Helal Wagyu Yakiniku Ueno'da bir yer mesela. Shinjuku'daki Tourist Information ofislerinden alabilirsiniz. JR istasyonlarının genelde yanında. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Çünkü hassasiyeti olan insanlar için bazen Japonya'da yeme içme sorunlu olabiliyor. Bunun için de ekstra bir zaman ayırıp oraya gitmek, buraya gitmek lazım. Açıkçası helal restoranlarda pahalı oluyor. Standartın üzerinde oluyor. Cem Kun'un kanalında, kendi kanalımızda önerileri yapacağım. Merak etmeyin. Açıkta bırakmayacağım sizi. Otel önerisi çok soruyorsunuz. Otel önerisi yapmıyorum. Çünkü Japonya'daki oteller ortalama 10 metrekare, 15 metrekare, 20 metrekare. Yani büyük yer istiyorsanız Tokyo istasyonun böyle aşağısına biraz bakın. Çocuklu aileyseniz orada büyük oteller var. Odayaba'ya doğru mesela. Ama merkezden uzaklaşmış oluyorsunuz. Her gün böyle yarım saat 40 dakika ekstradan yol yapmanız lazım. Otel önerisi yine yapayım. Açıkta bırak. APA oteller var. Zincir oteller var. Onun benzerinde çok fazla otel var. Açıkçası şu anda gecelik Tokyo'da fiyatlar otel kısmında 7.000 yenden başlıyor. 7.000 yen, 8.000 yen, 10.000 yen. Osaka'da biraz daha ucuz eğer önceden hallederseniz. Yani 60 dolarlardan başlıyor.
öyle söyleyeyim. Tek kişi gelecekseniz hostel fiyatları 4.000 yen, 5.000 yen, 3.000 yen. Böyle bölge bölge mezarlıktan diyordum. Merkezden uzaklaşırken biraz daha düşüyor. Bunlar tabii en taban fiyatlar, onu da belirteyim. Ne kadar önce rezervasyonunuzu yaparsanız uygun fiyat alırsınız. Fakat şöyle durumlar olabiliyor bir otelci olarak. Bazen 2 ay önceden $1000'lık bir rezervasyon yaptınız. Booking'den, Expedia'dan, Agoda'dan. Bir ay sonra girip baktığınızda o $1000 olmuş size $900 mesela. Otel oda satamamış, fiyatı indirmiş, kampanya varmış mesela. Böyle şeyler olabiliyor. Ara ara gidip fiyatlara bakarsanız bazen fiyatların da düştüğü olabiliyor eğer merkezi noktada değilse. Agoda güzel çalışıyor. Ben de Japonya şehirlerine gittiğimde Agoda'yı kullanıyorum. Güzel puan veriyor, indirim yapıyor. Booking biraz bozdu. Expedia Japonların çok kullandığı web sitelerden, aracı kurumlardan bir tanesi. Her otelin kendi sitesi var. Kendi sitelerinden de bakabilirsiniz. Bir sushi önerisi yapmıştık. Ondan sonra diyeceksiniz ki parayı bir bozduralım kardeşim. Japonya'nın çoğu yerinde o bizim Heart of'lar dışında o videolarım da var. İkinci el büyük mağazalardan. Heart of'larda mesela dolar geçiyor. Dolarla ödeme yapıyorsunuz. Yodabaşı kameralarda dolarla ödeme yapıyorsunuz. Fakat çoğu yerde elinizde böyle bir nakit kredi kartı olması lazım. Tokyo'da çoğu yerde kart geçiyor bu arada. Bankanıza bağlı olarak bir makas, öyle bir makas kesintisi var. Ona bakarsanız. İlk seferde parayı tamamıyla bozdurmak bence en ideal kısım. Parayı nerede bozdurabiliriz? Shinjuku tren istasyonunun yanında Interbank diye bir yer var. Tokyo'da en iyi kur veren yer burası. Sitelerini kaydederseniz gün gün kura da bakabilirsiniz sonradan bozdurmak için. Buranın hemen arkasında Omeido Yokocha diye çok güzel bir küçük bir alan var. Beyaz yakalıların, mavi yakalıların küçük küçük yerlerde oturduğu, şu anda biraz turistik bir yere dönmüş açıkçası. Bizdeki çöp şişe geçirilmiş etler, tavuklar, sebzeler, onların yenildiği bir alan. Yani yan yana 6 kişi oturduğunda orası doluyor. Ortalama 1 saatte yiyip içip kalkmanız gerekiyor. Oturma ücreti oluyor bu arada masaların artı olarak. Çünkü sürekli bir dönüşüme girmesi lazım. Gitmişken orada akşamüstü o kültürü görün, bir şeyler atıştırın. Bu arada bölge bölge gittiğimiz için Shinjuku istasyonu çevresi inanılmaz bir yer. Yodobashi kamera var. Burayı zaten biliyorsunuz. Şimdi benim Yodobashi kameranın arkasında 3 tane yerim var. Map kamera, fotoğraf, ikinci el kameraların satıldı. Gidip kurcalamanız lazım. Kondisyonlarına bakmanız lazım. Bir orası. Jampara Shinjuku. İkinci el telefon, tablet, Nintendo Switch'ler var, SIM-free telefonlar var. Var oğlu var. Burası binaların içlerinde yer alıyor. Biraz bulmak zordur. Used Camera Box diye bir yer var. Bunların hepsi yan yana. Bu 3 yer yerel olarak burada yaşayan biri olarak 3 tane kamera elektronik eşya yer önerimdir. Takashiyama diye burada bir tane Shinjuku istasyonunun arkasında yer var. Buranın altına iniyorsunuz. Ippodo Tea diye bir yer var. Organik matcha götürmek isterseniz asıl yerel Japonlar buraya gidiyor, organik matcha alıyor. Girişe giriyorsunuz, altta. Bu department store tarzı bir şey demiştim ya, bakın Ippodo. Organik matchalarınızı da burada aldınız. Şimdi bir kedi kafe, medi kafe var. Çekim için birkaç kere gitmiştik o taraflara. Hayvan kafelerine geleceğim. Aklınıza gelecek her türlü hayvanın kafesi var. Onlardan da öneri yapacağım. Godzilla'nın olduğu otelin oraya gidelim. Godzilla'nın olduğu yer de oteldir bu arada. Kabukicho, pavyonların, gece hayatının, aklınıza gelecek her türlü böyle şeylerin döndüğü, arka sokaklara gidildiğinde Japon kızlarının enteresan hayatlarına da erkeklerin de aynı şekilde şahit olabileceğiniz yerlerden. Buradan sonra anlatacaklarım pek aileye hitap etmeyebilir ama ilginç şeyler olduğu için dinleyin, geçiştirmeyin. Şimdi Tokyo'ya kadar geldiniz. Diyeceksiniz ki biz bir masaj alalım. Body care yeri kayıtlı lan, bende bu neymiş? Niye kaydetmişim burayı? Sıkıntısız bir yer. Meşhur Japonların bir Shogun Burger'ı var. İşte Wagyu hamburgeriyle yaptığı Wagyu böyle yağlı yağ. Hayvan aynı Tajima. Japon karası Tajima hayvanı ama gelince zaten Kobe eti imkan el verdiğince Wagyu deneyin. Shogun Burger güzeldir. Onu da belirttim. Burada bende kayıtlı. Shogun Burger Shinjuku'daki. Orada 2 tane olması lazım. Ayrıca bu Kabukicho dediğimiz, hemen gittiğinizde meydanda göreceksiniz. Ellerinde böyle kartonlarıyla, hizmetçi kıyafetli kostümleriyle, farklı konseptlerde kızlar, erkekler bir şeyler tutmuş. Onlar konsept barlar. Gidiyorsunuz, kızla erkekle sohbet muhabbet ediyorsunuz. O kadar. Ondan sonra sizin kabiliyetinize kalın. Arkalarına çok gitmenizi tavsiye etmem. Pavyonların oldu. Yani derseniz ki biz bir pavyona gidelim, ben tavsiye etmiyorum. Orada turist dolandırma tabii güzel yerlerde var da biraz fazla. Oralarda her türlü şey dönüyor. Özellikle siyahilerden uzak durun ve siyahilerin yanlarından geçerken herhangi bir çekim yapmayın. Bir anda boy numaranız 50 santim, 100 santim yükselebilir. Böyle havaya kaldırıyorlar çünkü. Çoğunluğu kaçak kalıyor da onlara bulaşmayın. Kabukicho'nun yukarısı, size bir yer söylemeyeceğim. Shinokubo.
Korean Town, Kore bölgesi diğer. Eğer Kore'ye gidemeyecekseniz Kore bölgesi ayağınıza geldi. Shinokubo. Japon kızlarının sürekli gittiği, saatlerini günlerini geçirdiği yer Shinokubo bölgesi. Korean Town enteresan bir yer olabilir. Birkaç saat gidip oralarda o hayata bakabilirsiniz. Ve Shinjuku demişken burada bir belediye binası var. 45. kata ücretsiz çıkabiliyorsunuz. Akşam 7-7.30'dan sonra 9-9.30'a kadar belediye binasının dışına sürekli bir oyun bir şey yansıtıyorlar. Gidip böyle çime uzanıp bir şey izlemek isterseniz Tokyo Metropolitan Government Building diye geçiyor. Udoncu, Yamashita Honki Udon. Ben udon çok severim. Aslında udon Japon yemeği. Kara buğday eriştesi, soba Japon yemeği. Bunları denerseniz ben ramenci değilim açıkçası. Ben udoncuyum. Üzerine zencefiller, turşular, yeşil soğanlar atılıyor. Böyle höpürdete içiyorsunuz. Domuz etiyle alakalı bir şey var mı diyeceksiniz. O kısımlar orada yok. Bu da yerel bir öneridir. Şimdi bir Shinjuku'dan çıkalım değil mi artık? Buralarda gece hayatı çok fazla dönüyor. Klaplar, merkezin olduğu yerde bir sürü yer var. Google puanlarından vesaire bakabilirsiniz. Shinjuku Gyoen Ulusal Park. İnanılmaz büyük bir alan. Japon bahçe peyzajı. Binlerce böyle sakura ağacının olduğu güzel bir yerdir. Kaç saat kafa dağıtmak isterseniz, piknik yapmak isterseniz aklınızda olsun. Çocukların hürce koşabileceği bir alan. Japonlar çok gidiyor. Cemkun nokta atışı önerilerle karşınızda. Shinjuku bölgesini bir tamamı. Bu arada Shinjuku için bu benim anlattığım %3'ü 5'i. Çok daha detaylı anlatacağım. Fakat şimdi bizim Harajuku'ya gitmemiz lazım. Omotesando, Shibuya, Dao, Ginza'sı, Ueno'su, Asakusa'sı derken sizi bir Harajuku istasyonuna bir götüreyim. Harajuku istasyonuna gelin. Takashita diye bir cadde var orada. Meşhur hayvan kafelerin, domuz kafenin olduğu, kedi, köpek, at yok. At olsaymış yok. Yılan kafenin olduğu, kirpi, susamuru, baykuş, mirket her türlü hayvan kafesinin olduğu o yer. 18 santimlik topuklarıyla, topuk ayakkabılarıyla, renkli böyle pamuk şekeri saçlarıyla etrafta gezen insanları görebileceğiniz bir yer. Orayı bir gezin. Meiji Tapınağı'na gidin arkadaş. Meiji Tapınağı ormanlık alan içerisinde çok güzel bir Shinto tapınağı. Japonların belli bir kitabı yok. 7. yüzyılda ortaya çıkmış, 7. yüzyılda yazılmış Nihon Shoki de Kojiki dediğimiz şu iki tane aslında kitap var. Şimdi bu işi yapan arkadaşlar, acentalar, sahada bazı insanlara görev veriyorsunuz. Anlatmaya çalışıyorlar. Fakat Japonya'yı böyle bir turizm destinasyonu, bir patlama yeri olarak bir senedir varsayarsak ki öyle. Şu iki kitabı okumamış biri, şuna hakim olmayan biri, Japonları anlamayan biri burada rehberlik yapamaz. Çünkü Japonların enteresan bir kültürü var arkadaşlar. İşlerine girildi mi bazı şeyler bize çok böyle batıl inanca varacak düzeyde geliyor. Fakat Japonlar için doğru bilinen yanlış çok fazla şey var internet ortamında. İşte ateist diyen var, şuna inanıyorlar, yok eşek eti yiyorlar, böyleler yok şöyleler derken açık söyleyeyim mi arkadaşlar, Japonlar hakkında sizlerin internette gördüğünüz o bilgilerin yarısından çoğunluğu yanlış. Niye ben bu iki tane şu kitabı aldım hala okuyorum? Net nokta atışı bilgileri, çünkü işim bu. İşim bu. Japonya'nın oluşma hikayesi falan anlatıyorlar da işte Amaterasu güneş tanrısından falan geliyor. Japonya bir ada ülkesi. Dağlık alanlardan oluşma bir ada var. Bir ada daha var. Onda da küçük bir tane böyle ada var. Demişler ki bu ana, bu baba küçük de olduğu için bu da çocuk. Çocukları olmuş. Bunlar evlenmiş. Bunlar kutsal bir alan. Ana adaya evliler. Çocukları olmayanlar falan gibi dağa karşı böyle dilek diliyorlarmış. Buna benzer şeyler var. Önemli mistik olayların yazıldığı kitabın içerisinde var. Meiji önemli. Ben genelde Sensoji'den başlıyorum. Ondan sonra Meiji'yi getiriyorum. Çünkü biri Budist, sonradan yerleşme bir kültür. Budizm 7. yüzyılda. Biri de Meiji Shinto. İkisini de gösterip karşılaştırma yapmak için önemli. Benimle beraber Japonya'yı gezmek isterseniz alttaki Gmail hesabıma mesaj atabilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Evet. Şimdi burada enteresan bir yer var. Burada Tokyo Snack Center diye bir yer var. Kafe. Burası kafe. Üzerinizden pitonlar giderken siz içkinizi içiyorsunuz. Japonya'nın bazı bölgelerinden gelme, işte dünyanın farklı bölgelerinden gelme böyle yılanlar var kutunun içerisinde. Her yer yılan dolu ve kafe burası içkinizi içerken. Yılanın derisinden tutun da yılan kendisine kadar satıyorlar, her şeyi satıyorlar. Enteresan, bir binanın 8. katına böyle bir yer yapmışlar. Harajuku, Omotesando birbirine yakın yerler. Omotesando, Nişantaşı, Şanzelize önemli markaların olduğu yerlerden bir tanesi. Zengin kesimi buraya çok fazla geliyor. Önce bir karnımız doysun. Geçen gittik de çok beğendim, misafirlerimle gittik. Vintage Coffee Omotesando. Sandviçleri güzeldir. Hawaii kahveleri falan var burada. Onlar da güzeldir. Böyle açayili böyle kaseler falan yapıyorlar. Burayı not edin. Güzeldir. Test etti, denenildi. Burada bir karnımız doysun. Burada Omotesando'da aralara girin çıkın. Zaten burada şanslıysanız bir sürü Hollywood yıldızına, sanatçıya, futbolcuya denk gelebilirsiniz. Geçenlerde Brad Pitt geldik, arada geziyor.
Osimhen geldi, Icardi geldi, Karim Benzema geldi. Sürekli böyle bir aralarda işte meşhur o hip hopçılar, Amerikan şarkıcılar falan geliyor buralarda. Geziyor, vakit geçiriyor. Omotesandō'nun iki farklı aşağısı bir yukarısı. Burada inanılmaz butik yerler var. Aralara gire çıka bir sürü yer bakabilirsiniz. Güzel bir yerel bir öneri yapacağım. H3XQ Harajuku diye bir yer var. Hamurun içlerine öyle bir kremalar falan koyuyorlar ki güzel. Genelde önünde sıra oluyor. Şu ara biraz popüler oldu. Gelenler paylaşıyor. Hamuru kreması güzeldir. H3XQ. Ne uzun garip adı var ya. Bir tane vintage önerisi yapacağım size. Casanova Vintage Y2K. Hepsi Omotesandō, Harajuku bu bölgelerde yer alıyor. Ayrıca başınıza bir iş gelirse bizim elçiliğimiz de hemen Takashita Caddesi'nin böyle yukarısına doğru çıkarken Tokyo elçiliğimiz orada, aklınızda olsun. Merkezi bir konumdadır. Buralarda da ortalama 3 saat 4 saat vakit harcayabilirsiniz. Şimdi bir çıkalım bir kavşağa, Shibuya'ya artık gidelim değil mi? Yürüyerek de gidebilirsiniz. 15-20 dakikada Shibuya'ya varırsınız. Dünyanın en kalabalık kavşaklarından hala nasıl bu kadar popüler olduğunu anlamamakla birlikte. Çünkü sadece bir kavşaktan ibaret. 10 dakika yürüyünce orası bitiyor zaten. Etraf bitiyor. Gençlerin buluşma noktası. Yeme içme. Son böyle birkaç aydır bir dükkana takıntılıyım. Freak Store diye bir yer. Osaka'da, Kyoto'da bunun şubelerine gittim. Ben bunu oradan mı almıştım? Shibuya'da da yeri var. Son birkaç aydır aldığım bütün kıyafetler buradan. Çok hoşuma gidiyor. Bana biraz hitap ediyor. Tokyo'da, Osaka'da, Kyoto var. Bu yerel bir öneri. Yani bizler tarafından bilinmiyor. Bar önerim var. The SG Club diye bir tane bar. Japonya'da kokteyl barlar, normal düz barlar, aklınıza gelecek böyle konsept barlar çok fazla. Shibuya hakkında çok fazla şey söyleyebilirim. Çünkü benim ilk geldiği zamanlarda burada girip çıkmadığım yer kalmadı. Drift'in olduğu, bu arada Hızlı ve Öfkeli Tokyo Drift filmi çekilmeye çalışıldı, çekilmedi. Sumocunun olduğu sahne var. Sumocuya yönetmen başta dur diyor. İşte arabayla gelecekler, biraz çekim yapacaklar ama İnanılmaz kalabalık olduğu için polis hemen geliyor, tık durduruyor, sumocuyu alıyorlar. Sumocu 3 gün hapis yatıyor. En popüler yerin olduğu yer aslında gidiyorlar Amerika'da green screen'de çekiliyor. Yani Japonya'nın çoğu yerinde güzelce çekim yaptıkları için aslında burası biraz o filmle beraber patlıyor. Şu anda da inanılmaz bir turizm destinasyonu haline geldi. Bir kavşak. Kanalın altlarında bir video var. R34 Godzilla kiralayıp Tokyo'nun içerisinde böyle bartıra gezdiğimiz güzel bir videomuz var. Ichiyoko Tours diye bir yer var. Modifiyeli araçlardan tutun da işte Paul Walker'ın kullandığı Sky'lar, An-34'ler falan bunları kiralayabiliyorsunuz. Sitesinden bakabilirsiniz. Biraz fiyatları yukarıya çekmişler. İşte 400 dolar, 500 dolar, 4 saat, 5 saat Tokyo'nun içerisinde araba kullanabiliyorsunuz. Ama trafik bize göre terstir. Aklınızda olsun. Yol burada hep soldan gider. Ayrıca bizim Türk ehliyeti burada geçmez. O da çok önemli. Bu go-kartları, Mario kartları kullanırken bile bizim ehliyet burada geçmiyor. Beynelmilel Turik'ten gidip bir defter. Senelik bir ücreti var. O defteri almanız, burada göstermeniz gerekiyor. Aklınızda olsun. Burası önemli. Buradan turunuzu aldınız. Akşam Tokyo Kulesi'ne gittiniz. İşte Daikoku araba buluşmalarına filan Körfez kısmına gittiniz. Akşam oldu. Diyorsunuz ki biz biraz kaostan uzak kalalım. Böyle güzel müzik yapan yer. Burada çok güzel işte house müzik diyebileceğimiz enteresan bir yer var. Bizim de yakın zamanda içerik için gideceğimiz yerlerden bir tane. Hi-Fi Disco Bar, Kaos Müzik Bar diye geçiyor. Burası da güzel yerlerden ama butik yerlerdendir. Yerel önündedir. Bak bunu da kimse yapmaz. Ve derseniz ki bu kalabalıktan kaçalım Cem, butik önerilerine devam et. Shibuya'yı meşhur kavşağı bir havadan görelim derseniz Shibuya Sky mı? Shibuya Sky değil. Shibuya Sky herkesin bildiği yer. Buraya geçiyorum. Oradan haftalar önce biletlerini almanız lazım. Meşhur dimdik böyle kuş bakışı gören. Size güzel bir restoran önerisi yapacağım. Buranın tepesinde tek başınıza eşle, dostla, grupla gelebilirsiniz. Hatta bazı akşamlar beni bile orada görebilir. Celavi Tokyo. Burayı not edin. Tepeden şehrin manzarasını çok güzel restoranda böyle bar ortamında yiyip içebileceğiniz yerlerden Celavi Tokyo diye geçiyor. Ve biraz merkezden çıktığımızda burada Mario Kart arabaları, size Pikachu kostümleriyle, işte Mario kostümleriyle uluslararası ehliyetiniz varsa tabii Tokyo'nun sokaklarında tık 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 araba süreceğiniz yerlerin ofislerinden bir tanesi var. Güzeldir. Deneyin. Uluslararası ehliyetinizi alın. Tabii kendi pasaportunuz, ehliyetinizle beraber. Bir de bu Clock, Get Your Guide gibi sitelerden işte Booking'tir, Agoda'dır. Buranın üzerinden de turlara bakabilirsiniz. Aklınızda olsun, aracı siteler çok fazla. Tokyo çok kalabalık. İnanılmaz kalabalık. Benim Tokyo ile ilgili aslında tek sevmediğim şey kalabalık olması. Ben bir yere gitmek istiyorum, bir şey yemek istiyorum. Bir hafta öncesinden minimum aramam lazım. Rezervasyon yapmam lazım. Ya dolu oluyor. Hafta sonu zaten aklı başında olan yerel insanlar zaten Shibuya, Shinjuku'ya gitmez. Cidden gitmez. İnanılmaz kalabalık. Bu seriyi sever
severseniz videoyu beğenin, hype verin, yorum yazın. Benim için en önemli olan şey aslında yorum. Beni ne kadar anladığınızı ben biraz yorumlardan görüyorum ve inanın %99'u çok güzel cevaplar diyor. Yani kitlem 400 bin, 500 binlik kanalların seviyesinde bir kanal gerçekten. Hitap ettiğim kişiler, gelen kişiler, mesaj atanlar, yani bu kanal Japonya denilince insanların baktığı şu anda en tepedeki kanal. Bu işin mutfağından geldiğim için, okulundan geldiğim için bu çok önemli. Kendini geliştirmek önemli eğer bu işte çalışacaksan. Derseniz ki Cem, yerel önerilerden devam et. Shibuya'dan biraz geldiniz. Dikkat ettiyseniz Manki, Helal Wagyu falan dedim. Biraz daha böyle 10-15 dakika daha gittiniz. Ebisu diye bir istasyon var. Bakın. Burası Japon beyaz yakalıların, genç hanımefendilerin akşam çıkışta bir şeyler yediği, vakit geçirdiği, daha çok turistik bölgeden arındırılmış güzel restoranların olduğu istasyonlardan bir tanesi Ebisu. Starbucks Reserve Roastery Tokyo diye bir yer var. Meguro diye bir yer. Buralar da yerel bölge arkadaşlar. Starbucks burada inanılmaz popüler. Meguro diye bir yer var. Yerel bir bölge. Yani kendi parfümünüzü de yapabilirsiniz. Öyle dükkanlar var. Yerel butik dükkanlar var. Naka Meguro diye geçiyor. Böyle enteresan yerler var. Biraz daha yerel bölgeler. Bu zenginler nerede takılıyor? Hemen söylüyorum. Shibuya'nın ortalama 10 kilometre civarında girip çıkmadığım yer kalmadı. Yani mafyanın evine de girdim. İş dolayısıyla erotik film yıldızlarının olduğu yere de girdim. Şöyle söyleyeyim. Oradan çıktığınızda Daikanyama diye bir yer var. Bak, Daikanyama da yerel bölgelerden bir tanesidir. Biraz küçüktür ama daha çok böyle zengin kesimin gittiği, kiraların biraz yukarı olduğu Shibuya'nın arka tarafıdır. Shibuya daha çok böyle 20 yaşın altındakilerin vakit geçirdiği kavşaktan ibaret bir yer ama etrafında enteresan dükkanlar var. O bölgeleri biraz bulmak gerekiyor. Oradan çıktınız, gece hayatı için Roppongi. Beyaz yakalı, takım elbise, abilerin, ablaların geldiği, pavyonların çok olduğu, mafyatik abilerin çok geldiği bölgelerden. Dikkat edin. Dikkat edin. Kimseye bulaşmayın. Sen bize karışmazsan biz de sana karışmayız diyen dövmeli abilerden uzak durun. Onların şakası yoktur. Hala var mı diyeceksiniz. Hala var. Roppongi'de birkaç tane öneri yap. Omakase restoranlar var. Omakase restoranlar eskiden nasıl bir yermiş biliyor musunuz? Menü yok. Gidiyorsunuz. O gün şef ne bulmuşsa, usta ne bulmuşsa, denizden ne çıkmışsa onu hazırlıyor. Sohbet, muhabbetle veriyor size. Siz de elinizde yiyorsunuz. Bakın çubuk bile yok. Elle yiyorsun. Güzel bir öneri. Sushi Yu. Güzel bir sushi deneyimi yaşamak istiyorsanız bu Sushi Yu yerine gidin. Biz de arada sırada misafirlerimizle gidiyoruz ama önceden rezervasyon şarttır. Şef önünüzde yapıyor. Şef de bayağı meşhur bu arada. Kişi başı 150-200 dolarlık olursunuz ama Japonya'da yiyebileceğiniz en güzel sushilerden. Benim için en güzel yer Kushiro'da yediğim o 1 dolarlık somon. Ona hiçbir şeye değişmem. Yani 100 dolara da somon yesem, 1000 dolara da somon yesem o Kushiro'da, Hokkaido'da 1 dolara somon yedim ya. Aman Allah'ım ya, böyle gözüm açıldı birden ya. Buradan Kuşuru halkına selamlarımı gönderiyorum. Beni belediye olarak takip ediyorlar da. Enteresan bir kanalım da biraz beni anlamaları gerekiyor insanların. Burada Kill Bill'in çekildiği bir yer var. Bilenleriniz bilir. Gonpachi Nishi Azabu diye geçiyor. Izakaya restoranı. Izakaya nedir? Bir Japon meyhanesi aslında. İnsanların iş çıkışında yediği, içtiği, beyaz yakalıların gittiği genellikle yerlerden Japonya'da güzel bir restoran deneyimi yaşamak istiyorsanız izakayaları, meyhaneleri tavsiye ederiz. Burasının da önceden rezervasyonunuzu yapın. Direkt de gidebiliriz ama kapısının önünde bekleme sıraları oluyor. Önceden rezervasyon buralar için şart. Web sitelerinden girip yapabilirsiniz. Kill Bill'in çekildiği yerlerde Quentin Tarantino'nun abinin. O tam ortada oluyor bu arada. Yukarıdan biri tık 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 falan geliyor. Tiger'ların falan, onun üstüne Tiger'ların meşhur olduğu zamanlar. O da buradan çıkma bu arada. Burada bir mezarlık kaydetmişim. Aoyama Cemetery diye bir yer. Şimdi Cem, bize niye mezarlık öneriyorsun arkadaş? Şimdi özellikle sakura zamanı geliyorsanız Japonya'daki en güzel sakuralar, ağaçlar mezarlıklardadır. Benim Instagram'da girin bakın profilime. İnincinin top bile oynamadığı büyük yer. Aoyama Cemetery sizin turistik olarak gidebileceğiniz en yakınızdaki güzel sakura için yerlerdendir. En güzel sakuralar mezarlıklardadır. Bunu da unutmayın. Bunu da herkes söylemez. En son neredeydi? Yemek yiyorduk. Burada Mori Art Museum diye bir yer var. Burada enteresan modern sanat yeri burası. Bir müze. Bongyu Hills Mori Tower'ın üzerinde 52-53. katında yer alıyor. Ortalama bilet fiyatları 2100 yen. 13 dolara falan geliyor. Enteresan sergiler oluyor. Ben de yakın zamanda birkaç kere gideceğim buraya. Çok yani Instagram'a bakarsanız enteresan fotoğraf paylaşacağım yakın zamanda. Hard Rock meraklıları var. Hard Rock kafe meraklıları var. Bu da Roppongi'de. Bak Türkçe içerik olarak arada söylüyorum ama gerçekten zor arkadaşlar. Yani bu haritamı bir de az bir kısmını gösterebiliyorum. Hard Rock
Hard Rock Cafe Tokyo Roppongi'de Hard Rock merakları buraya gidebilir. Bir de Ueno istasyonu içerisinde var. Hard Rock meraklarını buraya bekliyoruz. Benim de kanalın altlarında yer alan enteresan videolardan bir tanesi. Çocukları biraz uzaklaştırın. Çocukları biraz uzaklaştırın. Japonlar 5'e kadar takım elbise, işinde gücünde insanlar. 5'ten sonra değişiyorlar. İş bitti mi burada farklı bir hayat var arkadaşlar. Nomikai dediğimiz beraber içme, değişik pavyonlara, genel evlere şirketlerin enteresan fon sağladığı, gidin şurada kafanızı dağıtın dediği yerler var çok fazla. Yani Amerika'dan sonra burada erotik film sektörü inanılmaz bir seviyede. Yani dersiniz ki biraz önce tavuk yiyorduk, ne ara erotik film sektörüne geldik. En başta ben uyarımı yaptım. Böyle olacak demiştim. Burada enteresan bir otel var. Gidip orada çekim yapmıştım. Otel Alpha Inn. BDSM diye geçiyor. Acı ızdırap veren bir otel. Derseniz ki biz farklı bir deneyim yaşayalım. Love Otel aslında. İçerisinde her türlü yani hastane ortamı var. Ata da biniyorsunuz. Çok açıklamayacağım. Video kanalın altlarında telliye telliye çekmiştim o videoyu zaten. Enteresan bir deneyim yaşamak isteyenler buraya gidebilir. Hemen çıktık buradan. Tokyo Kulesi. Eyfel'den esinlenerek yaptıkları meşhur kırmızı beyaz Japon renklerimizle çıkabiliyorsunuz. İçlerinde enteresan robotun içerisine girip savaş yapacağınız bir iki daha yer var. Buraya da bence akşam gidin. Tepeye çıkacaksanız da gündüz vakti çıkabilirsiniz. Çolukla çocukla da gidilebilir. Buradan hemen böyle bir Tokyo istasyonuna Ginza'ya doğru bir gidelim. Ginza'ya doğru, meşhur o Ginza'ya doğru bir gelelim. Burayı Tokyo istasyonundan Ginza Shimbashi diye açıklayacağım yerel bölgelerle birlikte. Bölge olarak Tokyo istasyonu çevresi çok geniştir. Buranın çevresinde kalabilirsiniz. Çok fazla yer var. Ben yerel önerilerimle gideceğim. Çünkü diğer önerileri herkesin kanalında bulabilirsiniz. Orası herkes. Tokyo istasyonundan Japonya'nın her yerine hızlı trenlerle gidebilirsiniz arkadaşlar. Her bölgenin kendine özel bir treni var. Hızlı trenler, meşhur o Shinkansenler. Biletlerinizi önceden alın. 15-20 dakikada gelen trenlere binin gidin. Ayrıca biletiniz bütün gün geçerli. Non-reserved seat dediğimiz 2 tane vagon oluyor. 5. ayın başı Golden Week'e denk gelmiyorsanız Golden Week'te altın haftasında burası bir haftalık sürede biletler bitiyor. Onun dışında genelde bilet bulunuyor. O günde alsanız yarım saat, bir saat sonra bilet bulabiliyorsunuz. Treninizi kaçırsanız bile dert etmeyin. Non-reserved seat dediğimiz rezervasyonsuz vagonlara biniliyor. Bu vagonlar çok büyük. 16 tane vagon var. İnanılmaz bir hat yani. Tokyo Olimpiyatlarıyla başlamış. 1964 sonrası açılmış buralar ve hiç ölümlü kaza olmamış. Güzel bir mühendislik harikası var. Sadece girip bu ortamın içerisinde o mühendisliğe bakmak bile inanılmaz bir şey. Bu ülkede Shinkansen'in olması büyük bir kolaylık. Uçağın 2 katı ama 10 dakika önceden gidiyorsunuz, trene biniyorsunuz, tık 1000 kilometre aşağıya, tık 1000 kilometre yukarı. Havalimanına 1 saat 2 saat önceden gideceksin. Oradan geçeceğim, buradan geçeceğim derdi yok. Çok büyük bir kolaylık. Ortalama 300-350 ile giderken yürüyebiliyorsunuz. Burada imparatorun yeri var. Japonya'da merkez neresi? Japonya'da merkez imparatorun olduğu yer. İmparatorun yerini gelebiliyor musunuz? Gezebiliyor musunuz? %90'ını gezemiyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Kendi sitelerinden Imperial Palace'a tıkladığınızda burada bir site açılacak size. O site üzerinden İngilizceye çevirin. Ufak bir alana gezi yapılıyor. İmparatoru göremezsiniz ama biz bir imparatora el sallayalım görelim. Halkın içerisinde de çok çıkmazlar. Anayasal monarşi var. Şimdi güzel bir ramen restoranı var. Menya Nobunaga. Kendilerine özel has böyle bir ramenleri var. Genelde tavuktan yapıyorlar. Bu arada outletlere, Disney'e gitmek için de Yaesu South Exit'in olduğu yerden otobüsler kalkıyor. Haneda, Narita Havalimanı'na da buradan $10 otobüse binip gidebiliyorsunuz. Yaesu South Exit diye geçer. Orası da kritik bir otobüslerin platform olduğu bir yerdir. Yaesu South Exit. Bunu da unutmayın. Oradan Tokyo içerisindeki her yere otobüste de varış yapabilirsiniz. O Mitsuyu Garden'lar, alışveriş merkezi, outletler, Misazarular derken her yere gidiyor. Akvaryum müzesi var. Japon Kingyo balıklarımızın olduğu, Japon balıklarımızın olduğu sanat müzesi. Enteresan bir müze, bir binanın içinde. Yerel öneri derken bir tane bar önerisi yapacağım. Ne lan bu? Enteresan böyle iç dizaynı, mimarisi olan barlardan içmeyi de seviyorsanız Japonya sizin için o konularda cennet. İnanılmaz bir sake kültürü, bira kültürü, viski kültürü. Yani ayık gezmenizin imkanı yok burada. Sürekli zaten Japon dedim mi Japon 11'de içmeye başlar. Japon boşta kaldı mı içer. Bir de Vampir Cafe diye bir yer kaydetmişim. İçerik için buraya gidecektik de enteresan konseptli. Ağzınıza şırıngayla
bir şey veriyorlar Sakura hanımefendiler. Vampir kafe. Tabii Shiseido'lar, büyük ana mağazalar, Uniqlo'lar vesaire derken büyük böyle kırtasiyeciler hep bu bölgede. Onları geçiyorum. Onları zaten Google'dan kendiniz de bulabilirsiniz. Japon beyaz yakaların takıldığı Ginza Corner dediğimiz bir yer. 2 tane güzel bir yerim var. Ginten böyle şişe geçirilmiş tavuklar, balıklar. Fakat içkiyi seviyorsanız dedim ya. Burada çeşmeyi açınca oluk oluk akan sake var. Sınırsız içki içebileceğiniz bir yer. Benim bazı videolarımda da var. Oradan çıktınız. Kokteyl bar. La France. Benim de birkaç kere gittiğim, misafirlerimi götürdüğüm yerlerden bir tanesi. Senelerdir bu barda çalışan bir abimiz var. Beni de söylerseniz ekstradan bir tane su verir. Beni tanıyor. Japonya'nın her bölgesinden meyveler, sebzeler getiriyor. Kokteyli çok güzeldir. Derseniz ki Cem biz bir pro içelim. Davidoff Cenave Ginza Shop. Aklınıza gelecek bütün proların olduğu bir yer. Tadım yapabiliyorsunuz, içki içebiliyorsunuz. Buraya girip güzel bir pro alabilirsiniz. Güzel bir deneyim yaşayabilirsiniz. Yakınında Tsukiji Balık Pazarı var. Buraya sabah erken gidin. 3 dedim mi buralar kapanıyor. Outer Market, dış pazar diye geçer. Şimdi biraz turistik yer oldu ama gidip görmekte fayda var. Ben de rehberli gezilerimde yaptığımda buraya misafirlerimi götürüyorum. O kültürü tatmak, bakmak, yerinde görmek için. Hamarikyo bahçeleri var arkadaşlar. Biraz daha Shinjuku Gyoen'den daha az turistik bir yer. Daha geniş bir alan. 300 yen bir giriş ücreti var. Hamarikyo bahçeleri. Böyle Japon eski filmlerinden çıkma bahçelerin Japon peyzajında böyle yürümek güzel gelir derseniz bu bahçenin içerisinde vakit geçirebilirsiniz. Robot kafe var. Avatar Robot Kafe diye geçiyor. Japonya'nın farklı bölgelerinde engelli bireyleri aslında topluma kazandırmak için bir düzen, bir sistem kurulmuş. Gidiyorsunuz, oturuyorsunuz. Robot size konuşuyor ama bir yerde, evin bir köşesinde engelli bir Japon oluyor genelde. İşte Hiroşima'dan bağlanıyor, Nagoya'dan bağlanıyor, Kobe'den bağlanıyor. Siz onunla muhabbet ediyorsunuz. Yanınızda da sürekli servis yapan robotlar filan var. Akihabara elektronik eşyaların olduğu, anime kafelerin, figürlerin, hizmetçi kıyafetli kızların etrafta sürekli böyle tabela tuttuğu yerden oradan bakıyorum. Klasik Mandrakemiz var. Mandrake, büyük simsiyah bir bina. Oraya bakabilirsiniz. A'dan Z'ye bir sürü şeyi orada bulabilirsiniz. Yok burası çok fazla turistik oldu. O yüzden burayı biraz teğet geçiyorum. Zaten buradaki Yodobashi kamera, Big kamera gibi yerler bizim Teknosa'mız gibi. Bu arada Big kamerada %10 vergi alıyorsunuz ya artı 5, artı 7'ye kadar ekstra discount indirim oluyor. Yodobashi kamerada böyle bir şey yok. O yüzden Big kamerada aklınızda olsun. PlayStation şu anda yok. iPhone şu anda yok. Nintendo Switch satılmıyor. Alamıyorsunuz. Ben artık alacağım şuraya koyacağım gelene vereceğim. Müze severler Tokyo'da ulusal müze var. Ueno'da. Tokyo Ulusal Müzesi'ne gitsin. Rehberle turlarda ben misafirlerimi oraya götürüyorum. Ayrıca hayvanat bahçesi var. Bilim müzesi var. Çocuklu ailelerin Ueno bölgesi gelip geçtiği yerlerden fazla kalabalık oluyor. Genelde okullardan bu Ueno bölgesine getiriyorlar. Benim de rehberliğini yaptığım turlarda genelde Asakusa'dan başlıyor. Asakusa aslında bir Tokyo'nun en eski dini yerleşim, Budist yerleşim bölgelerinden bir tanesi. Bir balıkçı kasabası aslında orası. Asakusa'ya bir gidelim. Yılan balığından tutun da ördek noodle'una kadar aslında güzel restoranların, bak aklıma direkt onlar geldi. İşte Samuray Müzesi var. Gidip çekim yaptık. Kıyafet verdiler. Çay seremonisine katıldık. Eski bir yer olduğu için buralarda da hatta Michelin restoranlı yere bile davet ettiler. Kanalın attığında video var. Şimdi Asakusa'da Sensoji Budist Tapınağı'nın meşhur o Nakamise doğru alışveriş caddesinden geçerek bir gezin. Güzel fotoğraflarınızı çekin. Ayrıca akşam da ışıklandırmayla güzel oluyor. Ama dükkanlar kapanıyor. Burada Kamo To Negi diye bir yer var. Aslında bu ördek etiyle yapılmış noodle, erişte. Aslında yani ramen diye geçiyor da teması ördek, ördek yani. Bu bölgede unagi yiyin arkadaşlar. Çok güzel unagi restoranları var. Yılan balığı Japonya'ya özgü çok eski yemeklerinden bir tanesidir. Soya ile yapılıyor. Benim Japonya'da en sevdiğim işte yemeklerden bir tanesi. Udon, unagi. Sırf unagi ile hayatta kalırım. O kadar seviyorum. Asakusa aynı zamanda sumocuların yaşadığı bölgelerden bir tanesi. Çok fazla etrafta sumocuların yeri var. Bu aracı siteler söylemiştim ya işte Clock gibi, Get Your Guide gibi. Oralardan sabah antrenmanına bakabilirsiniz. Sumocuların sabah antrenmanları genelde bu bölgelerin arkasında oluyor. Tokyo Skytree'nin olduğu yerde civarında çok oluyor. Erken başlıyor. Sumocuların sabah antrenmanını izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü turnuvalar genelde 2 ayda bir olduğu için görmeniz biraz böyle şansa denk geliyor. Ama antrenmanı denk getirirseniz her gün antrenman yapıyorlar. Skytree'de 350 metre, 450 metre çıkabilirsiniz. Gün batımına
denk getirirseniz Skytree'yi güzel kuş bakışı manzaraları görebilirsiniz. Feribotun olduğu bir terminal var. Buradan binip ta aşağı kadar Tokyo Körfezi'ne kadar Odayabay'a kadar gidebilirsiniz. Sumida Nehri'nin üzerinden giden çok büyük bir alan orası. Etraftaki irili ufaklı yapıya baka baka Odayabay'a kadar gidin. Odayaba meşhur özgürlük heykelinin bir kopyasının, benzerinin olduğu yer. Odayaba nasıl bir yer? Çoluklu çocuklu aileyseniz, eğlence istiyorsanız, biraz da geniş alanda bir şeyler istiyorsanız, Rainbow Köprüsü'ne karşı akşam yemeği yemek istiyorsanız güzel bir alanda Odayabay'a gidin. Burası sadece bonus bölgedir. Bu bonus öneridir. Odayabay'ın bu hemen yanında da 2 tane alışveriş merkezi var. Buranın içinde genelde o bölgelerde yaşayan, Tokyo'da bir hafta 10 günden fazla kalıyorsanız, çocuklu aileyseniz, çok zamanınız varsa gidebiliriz. Araba severler, motor severler. Pit, Super Auto Box, motorla alakalı, parçayla alakalı, dergilerle, diecast ürünlerle alakalı her şeyi bulabileceğiniz Körfez kısmında bir yer. Meraklıysanız buraya kadar gidebiliriz. Soran misafirlerim oluyor. Abi kask nerede alabiliriz falan diyorlar. Git diye buraya yönlendiriyor. Tabii bir de Disneyland var meşhur. Buralara yakın yerde. Tokyo istasyonuna direkt trenle gidebiliyorsunuz. Disneyland biletlerinizi de önceden alın. Tokyo Disneyland var, bir de Disney Sea var. Disney Sea biraz daha iyidir ama kalabalıktır. Benim genelde bu eğlence parkıyla ilgili verdiğim önerim Osaka Universal Studio. Universal Studio'ya giderseniz genç yaşlı herkesi orada görürsünüz. Disney biraz daha 20 yaşın altına çok hitap ediyor. Ama yine de iyidir. Japon oraya gider oturur piknik. Japon kızları böyle piknik yapar. Maksat oranın içerisinde olmak. Ortalama birkaç saatte bekleme sıraları oluyor. Ama hızlı geçişlere falan bakın. Onun kendi aplikasyonu var. İyi anlattım bak. Bence çok iyi anlattım. Bir saattir şu manzaraya bakıyorum da. Japonya çok büyük bir turizm destinasyonuna döndü son bir senedir. Bana da çok mesaj geliyor bu konularda. Ben biraz gözlemimi anlatacağım. Tarafsız bir gözle anlatmaya çalışacağım. Çünkü ben bu işin biraz mutfağından geldim. Okulunu okudum. Japonya'ya hangi aylarda gelinmeli? Benim için en güzel ay, Sakura'yı bir kenara bırakıyorum. Tamam, Mart'ın sonu Nisan gelebiliriz ama benim için asıl Japonya o güzellikler 10. 11. ayda. Kasım güzellikleri, sonbahar, o ağaçların yaprakları ufak ufak tüpüşüyor. Her yer böyle sarı renkte, turuncu renkte oluyor. En güzel ay benim için odur. Ocak, Şubat, böyle kar seviyorsanız, kaymak istiyorsanız, kayak yapmak istiyorsanız hiç düşünmeden Hokkaido'ya gidin. Mart, Nisan, Sakura o aylar. Mayıs ayı güzeldir. Haziran ilk birkaç haftası böyle yağmurlu geçer. Aklınızda olsun. Temmuz, Ağustos. Sıcaklara alışık değilseniz ben genelde tavsiye etmiyorum. Ağustos ayında 40-45 derecelere çıkıyor ve nem fazla. Temmuz, Ağustos'ta nem fazladır. Eylül tayfunun ayıdır. Tayfun ayıdır. Fırtınalar, rüzgarlar. Ekim, Kasım mükemmel benim için. Aralık da güzeldir. Yeni yıl havası çok olmuyor genelde. Christmas havası olmaz. Tek de gezebilirsiniz. Acentayla da gezebilirsiniz. Rehberle de, grupla da, dünyanın her yerinden inanılmaz bir turist akışına sahne oldu buralar son bir senedir. Gerçekten çok fazla. Kültür, tarih, yeme içme, işte istasyonda nasıl yolu bulacağız derken, yani bilen birinin anlatması tabii ki de iyi olabilir. Fakat tek de gezebilirsiniz. Aralara gire de çıkabilirsiniz. Bak, bu işi yapmama rağmen ben böyle konuşuyorum. Ne doğruysa kendi gözümde onu anlatmaya çalışıyorum. Hani bu işi yaptığım için arkadaşlar, rehbersiz gezilmez. Kesinlikle rehber alın. Abi şu devir para devri abi. 5.000 dolar, 6.000 dolar, 7.000 dolar. Japonya'ya tur yapıyoruz arkadaşlar. 7.000 dolar. Burada videoları çekmem, insanımıza göstermem, Edirne'den Kars'a herkesin gelmesini istememin sebebi, ben Malatya'ya gitti de beni tanıyan çocuklar var ya. Ne kadar mutlu oluyorum biliyor musun? Doğru neyse onu anlatmam lazım. İnsanlar geliyor, sokakta beni tanıyorlar. Kibirli gözükmek istemiyorum ama bunu suistimal edenler var. Nasıl? Bu işi yapan çok iyi yerler var. Abilerim, ablalarım senelerce okumuş rehber olanlar var. Senelerini bu işe vermişler var. Onları böyle bir köşede tutuyorum. Onlar üstlerine alınmasın. Lafım onlara değil. Lafı zaten onlar bilir. Lafı söyleyeceklerim bilir kendilerini. Maddi olarak kazıklıyorlar. Nasıl kazıklıyorlar? İşte 5.000 dolar, 6.000 dolar, 7.000 dolar. Ama turun içeriğine bakıyorsun. Yani ben zaten bireysel olarak mesela bunu veriyorum. Sen ekstra bir acente olarak, şirket olarak ne verebiliyorsun? Bu kültürü tanıtabiliyorsun. Ben biraz ona bakıyorum. Şimdi bu işi İtalyan da yapıyor, İspanyol da yapıyor, Fransız da yapıyor. Hep görüyorum turistik yerlerde. Özellikle yani İspanyollar güzel yapıyor. Özellikle Asakusa'da bir tane İspanyol kız var. Defterlerle, fotoğraflarla bir şeylerle anlatıyor. Burada yaşıyor olmak, Japonca'ya hakim olmak, burada doğmak
büyümek. Bir yer hakkında rehber yapmaz. Ve bunu son bir senedir suistimal edenler var. İşte $5.000, $6.000, $7.000, işte çay seremonisi, uçak transfer vesaire derken bu paranın hakkını verebiliyorlar mı? Bu paranın hakkını veremiyor. En başta söylediğim gibi bu işi iyi yapanlar kendi üzerlerine alınmaz. Benim derdim burada kimsenin emeğine bir laf etmek, söz etmek değil. İş yapılıyor, bir para veriliyor ve onun karşılığı alınması bekleniyor ya. Çünkü ben senelerce dağın başında okula gittim abi İstanbul'da, işte turizm okudum. Anadolu Otelcilik derslerine girdik, sınavlarına gittik. A'dan Z'ye her şeyi öğrettiler. Kuduk Üniversitesi'ni okuduk. Böyle tırnak içerisinde insanları görünce, davranışı görünce benim sinirim bozuluyor. Şimdi ben olabildiğince kendimi geliştiriyorum. Nasıl geliştiriyorum? Bak en büyük örnek. Nihon Shoki, Kojiki hayatlarında duymuşlar mı? Okumuşlar mı? Yani Japonya'yı anlamak için sadece tarihi bilmek yetmez. Çünkü tarih belli değil mi? Orayı ezberlersin, anlatırsın. Japonlara nasıl yansımış? Sen orada ne yaşamışsın? Başına ne iş gelmiş? Genel olarak bunun anlatımıyla birlikte işte süsleyip püsleyip vermen lazım. Altında da belli bir altyapının temelinin olması lazım. Kum zemine olmaması lazım. Kusura bakmayın, paranın hakkını veremiyorlar çoğu acenta şirket. Çünkü sahada gördüklerim, ya bazı laflara, açıklamalara denk geldim. Onları söylemeyeceğim. Doğru anlatılması lazım. Japonya hakkında doğru bilinen yanlışlar gerçekten çok fazla. Japonya'yı bisikletle baştan sona gezmemin en büyük sebeplerinden biri de oldu. Mesela benim haritamda her yerde bir şey var abi. Edirne'den Kars'a yerde böyle bir şey yemişim, içmişim, dağına taşına her yerine girmişim. O bile yetmez. Sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Eğer işim buysa iyi yapmaya çalışıyorum. Daha da üzerine konuşurum ve sizin aslında o internet ortamında gördüğünüz o düzgün el ayağı, düzgün kimseler, haksızlık karşısında emek yiyenler, hak yiyenler karşısında ayrı bir duruşum var. İnternette bir araştırın, bakın zaten kimin ne olduğunu anlarsınız. O konularda podcast tarzı videolarımda konuşacağım. Tokyo rehber videomuzda bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Osaka'ya gideceğiz. Kyoto, Hiroşima, yerel bölgeler, şehirler, Hokkaido derken çok güzel rehber tadında videolar hazırlayacağım. Konuklarım olacak. Farklı türde, konsepte videolarım olacak. Uluslararası çeşitli organizasyonlara katılacağım. Enteresan canlı yayınlarımız olacak. Size bir söyleyeyim, bak bu denli küçük ölçekli bir kanalda bu kadar bir şey döndürmek, bence kendimi biraz öveceğim. Bence başarı. Çünkü 24 saat çalışıyorum. Gerçekten 24 saat çalışıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.